Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi. Biz kaçak yoldan girdik. Geçtiğimiz yeri gördünüz mü? Kampın girişi orasıydı. Biz kaçak yoldan girdik. Buraya girebilmeniz için devlet dairesinden izin almanız gerekiyor. Gerçekten pislik çok has safhada. Birçok virüs vardır. Bu kadar insanı buraya hapsetmişler. Hiçbir etnik kimliği yok. Ben İstanbul'da genel sağlık merkezinde aşı olmaya gittiğimde doktorun dediği şeydi. Sen Coxbazar'a gideceksin bu bölgeye. Çünkü burada inanılmaz bir hastalık var. Bu insanların buraya gelmesinin sebebi etnik temizlik. Yani bu insanları tamamen yok etmek istemişler. Bir ırkı tamamen yok etmek isteyebilirler mi insanlar? Düşün. Dünyanın en çok zulme uğrayan insanları, Arakanlı Müslümanlar, buradaki insanlara Rohingyalar diyorlar. Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi. Buradaki insanlar Myanmar'ın Arakan bölgesinden çıkıp gelmiş, öldürülmüş, katledilmiş, etnik temizlik yapmak istiyormuş. Etnik temizlik ne demek size ben basitçe anlatayım. Yani tamamen bir Türklerin yok olmasını isteyen insanlar var bu dünyada. Rohingyaların yok olmasını istemişler ve onları katletmişler. Yaklaşık CNG ile 38 kilometre yol gideceğiz. Bizim kaldığımız yer yani Bangladeş'in Coxbazar'ından Rohingyaların kampına 38 kilometre yani yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta. Şimdi bu adama biz yaklaşık gidiş ve dönüş 40 kilometre ve yaklaşık 80 kilometre kaç para ödeyeceğiz? 1500 taka. 1500 taka yaklaşık altta yazdığım kadar dolar yapıyor. 1 dolar 123 taka yapıyor güncel kurda. Yollar çok bozuk. Yollar çok bozuk. Bilmiyorum neden. Burada aynı zamanda Rohingyaların kampı Myanmar sınırına çok yakın. Zaten Rohingyaları kesinlikle Bangladeş'in içine almıyorlar. Hep polisler, hep askerler kontrol ediyor. Kampta inanılmaz bir güvenlik var. Çünkü düşünsenize insanlar 1 milyon olarak gelmiş. Sonrasında şu anda yaklaşık nüfusları 5-6 milyona çıkmış. Zaten Bangladeş'te ekonomik sorun, işsizlik çok fazla. Ülkenin içine gelirlerse zaten bunların da ucuz iş gücüyle çalışmasından dolayı iyice her şey kötüye gidecek. O yüzden Bangladeş yönetimi bu yüzden bu durumlara çok dikkat ediyorlar. Rohingyaların kamptan çıkmasına kesinlikle izin vermiyorlar. Tabii ki her zaman kuralların çiğnendiği gibi burada da kurallar çiğneniyor. Kaçak yollarla Bangladeş, Dhakka'ya veya bir başka yerlere giden Rohingyalar yok mu? Var. Kaçak yollarla gidip orada ucuz iş gücünde, kötü işlerde çalışarak 3-5 kuruş para kazanmaya çalışıyorlar. Çünkü neticede mülteciler. Bu dünyanın her yerinde var. Dünyanın her yerinde kaçak çalışan insanlar da bulunmakta. Yolumuz biraz epey kötü. Yani toprak yol yaklaşık 38 kilometre. Bu yoldan böyle yolculuk yapacağız. Yolculuğumuz devam ediyor. Yaklaşık 25 kilometre falan kaldı. Yollar çok bozuk olunca ister istemez biraz insanın midesi bulanıyor. Bir tane rikşa bozulmuş. Kampın kaçak yerinden giriyoruz. O bölgeye gittik. Bizi kamptan içeriye almadılar. Geçtiğimiz yeri gördünüz mü? Kampın girişi orasıydı. Biz kaçak yoldan girdik. Buraya girebilmeniz için devlet dairesinden izin almanız gerekiyor. Kampa birlikte arkadaşlarımla geldim. İnanılmaz bir yoksulluk var. Gerçi Dhakka'nın bazı bölgelerinde daha fazla ama burada size bir şeyleri söyleyeyim. Çocuklar için bir şeyler aldığımızda maalesef insanlar epey bir yoksul oldukları için neler yapacaklarını şaşırıyorlar. Bakın size ilginç bir bilgi vereyim. Rohingyalar buraya geldiğinde burada sürekli yani çocukları görüyorsunuz. Epey fazla çocuk var. Yaklaşık 4 milyona yakın insan nüfusu olmuş burada. Rohingyalardan şöyle bir bilgi edindim. Burada neden sürekli çok çocuk yapıyorlar? İmkanlar çok kısıtlı olmasına rağmen sizlere şöyle söyleyeyim. İnsanları çekmeyin burada. İleride söyleyeyim. Şimdi size şöyle aktarayım. Rohingyaların çok
çocuk yapmasının sebebi neden diye sorarsanız, çünkü yeri geldiğinde bu insanlar hakkını arayacaklar ve hakkını araması için insanları zaten bu insanların buraya gelmesinin sebebi etnik temizlik. Yani bu insanları tamamen yok etmek istemişler. Bir ırkı tamamen yok etmek isteyebilirler mi insanlar? Düşünün. Budistler, Myanmarlı Budistler bunu yapmak isteyenler. Bu kamplarda yaşayan insanlar Myanmar'dan göç etmek zorunda kalan Rohingya Müslümanlarıdır. Uzun yıllardır sistematik baskı altındalar. Myanmar'ın yönetimi ve güvenlik güçleri tarafından vatandaş olarak bile kabul edilmiyorlar. Kimlikleri yok, hakları yok, hiçbir şeyleri yok. Rohingyalara yönelik 2017'de başlayan büyük operasyonlarda köyleri yakıldı, insanlar öldürüldü ve yüz binlerce kişi kaçmak zorunda kaldı. Bugün Bangladeş'te gördüğünüz bu kadar çaresiz ve yardıma muhtaç insanlar o olaylardan kaçan insanlardır. Myanmar devletinin bu insanlara uyguladığı baskı, milliyetçilik ve yıllardır biriken nefretin sonucunda insanlar buralara göç etmek zorunda kaldı. Neticede bu insanlar da buraya geldiği için çok fazla çocuk yapıyorlar. Popülasyon inanılmaz bir şekilde orantısız artıyor burada. Mesela yaşlı adamlar diyor ki yeri geldiğinde benim hakkımı hesabımı soracak insanlar bu bölgede var diyor. Benim arkamda kalacak birileri var diye düşünüyorlar ve o yüzden çok fazla popülasyon yapıyorlar. İki dil konuşuyorlar burada. Bir Myanmarlıların kendi lehçesi var. Bir de ikinci dil olarak da Bengalce'yi konuşuyorlar Bangladeş'ten. Burada temel olarak herkes kendi dillerini konuşuyorlar. Bak burada bir mezarlık var. UNICEF'ten, bizim TİKA'dan, Kızılay'dan epey yardım geliyor buraya. Ama neticede şöyle bir sorunu var insanların. İnsanların yardıma ihtiyacı yok. İnsanların bir kimliğe, bir pasaporta ihtiyacı var. Buradaki insanların şaka gibi ne kimliği ne pasaportu, hiçbir şeyleri yok. İnanabiliyor musunuz? Bu insanlar yani bir gün plan yapmak ise, bir gün yani yurt dışına, şehir dışına çıkmak istese çıkamayacaklar. Hiçbir şey yapamayacaklar. Çünkü hiçbir etnik kimliğe sahip değiller. Böyle bir şey olabilir mi işte? Dünyanın bir yerinde böyle bir yeri var. Rohingya kampı. Bakın orada bir defin işlemi gerçekleşiyor. Biri vefat etmiş. Mezarlık burası. Buraya gömüyorlar insanları herhalde. Baksanıza sadece çitlerle örmüşler etrafını ve gömüyorlar. Hey. Çok fazla çocuk var. Görüyor musunuz? Gerçekten çocuk sayısı çok fazla. Bakın bir anda birçok kişi geliyor. Hayır lan ne kadar çocuk var burada onu fark ettim ben. Ha, one second, okay. Oğlum burada ne oldu? Görüyorsunuz arkadaşımın başına ne geldi. Gözlüğü falan kırılıyordu. Kendisi kaç dakika boyunca bu durumdan sonra gözünün ağrıdığını söyledi. Bu gibi yerlerde yardım yaparken gerçekten çok dikkatli olmak gerekiyor. Hatta bu gibi yerlerde maalesef kişisel çapta yardım yapmak aslında çok tehlikeli diyebilirim size. Çünkü görüyorsunuz aslında arkadaşımın kötü bir niyeti yok. Sadece çocukları mutlu etmek için elinde ne varsa veriyor. Ama maalesef bir anda olan ve arkadaşımın başına gelen şeyi görüyorsunuz. Burada bu denli kurtulduğuna çok seviniyorum ve ona da söylüyorum çok daha bambaşka şey başına gelebilirdi diye. Bölümün ilerleyen dakikalarında bir konuşmamın esnasında çocukların arka taraftan neler yaptığını göreceksiniz. O sahnelere elimden geldiğince sansür koymaya çalıştım. O sahnelerde o çocukların öyle yaptığını görseydim, fark etseydim çok üzücü sahneler çıkabilirdi ortaya. Ama bilmenizi isterim. Eğitim gerçekten çok büyük bir nimettir. Daha önce bu gibi organizasyonlara farklı ülkelerde katıldım. Her zaman bunları kameraya göstermiyoruz. Çünkü ortaya bazen böyle rezil durumlar çıkabiliyor. Bunun hakkında ne desen ne anlatsan uygun olmuyor. Herkes bir taraftan kötü veya iyi yorum yapabiliyor. Bu gibi yapılan iyilikleri o yüzden çok fazla göstermek istemiyorum. Ama bilmenizi isterim. Afganistan gibi zor bir coğrafyada bile bu denli yapmazken çocuklar, Bangladeş'te bu denli çocukların böyle saldırmasının tek bir sebebi eğitimin ne kadar zayıf bir durumda olduğu ve eğitimin aile tarafından da ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz bu videolardan. İnsanlar nasıl bir yerde yaşıyor derseniz bu gördüğünüz saç bakın. Ses çıkartmak istemiyorum ama insanlar bu sıcakta bunların içinde yaşıyorlar. İnanabiliyor musunuz? Bunların içinde yaşantılarını sürdürüyorlar. Tuvalet sayısı her şey çok az. Bakın burası bir paylaşımlı tuvalet mesela. Durumlar çok içler acısı. Abi bu taraftan gidelim.
Avrupa Birliği. Avrupa Birliği. Birleşik Milletler çalışanı var. Biz nereye geldik? Maalesef böyle hep paylaşımlı tuvaletler bunlar. Ama çok kötü kokuyor. Hey bey. Bak burada keçi var. Yaklaşık 4 milyon tane insanın düşünün bu ufacık yerde yaşadığını düşünebiliyor musunuz? Gerçekten pislik çok has safhada, birçok virüs vardır. Bu kadar insanı buraya hapsetmişler, hiçbir etnik kimliği yok. Yani kardeşlerimi falan görüyorsunuz değil mi hepsi? Yani hepsi gönlü çok güzel insanlar. Yani ellerinden geldikçe hiçbir şey yapmıyorlar. Bak o kadar farklı ülkelerde bulundum. Buradaki çocuklar mesela çok bu kadar yoksulluğa rağmen ne denilebilir bilmiyorum. Ama burada hastalık gerçekten çok had safhada. Yani bizim çok fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Neden diye bunu size söylersem çünkü buradaki insanlar doğduğundan belli bağışıklık kazanıyor bu hastalıklara. Ama bizim mesela öyle bir hastalıklara karşı bağışıklığımız yok. Yani o yüzden ne denilebilir? Buradaki insanlar hakkında yani dünya sessiz kalmış bir durumda. Bilmiyorum 4 milyona yakın insan burada çocukların halini falan her şeyi görebiliyorsunuz. Yani paylaşımlı tuvaletler ne bileyim göstermek istemiyorum size. O kadar pisliği de gösterirsek insanlar bana kızacak. Yani hep işler acısı durumu gösterirsem insanlar bana evet kızıyorlar bazen haklılar ama olması gerekeni gösteriyorum yani. Neticede burada epey size bir göstermediğim çok fazla şeyler var. Bilmenizi isterim ama burada durum çok kötü. Bakın görebiliyor musunuz? Ufak çaplı size bir göstermek isteyeyim. İnsanlar bu pisliğin içinde yaşıyor gerçekten. Bakın diller açmış aslan kardeşim. Bakın insanlar sağlık durumlarıyla falan uğraşması. 4 milyona yakın insanı ufacık sağlık ocaklarında falan kontrol ettirmeye çalışıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Yani inanılmaz bir yer. Selamünaleyküm abi. We are fine, you? You don't speak English. Yes. See the lock the customer. Yes. Abilerim burada da maalesef şu ağızda kullanılan şey yaygın. Bu bir nevi uyuşturucu. Abilerim pan kullanıyorlar. Maalesef bunu kullandıklarında adam mesela şu an Ramazan ayında olmasına rağmen mesela bu adam oruç tutmuyor. Bu onu kullanıyor tamam mı? Pan denen uyuşturucu. Adam konuşamıyor. Mesela İngilizce biliyor. Gerçekten konuştuğu iyiydi ama adam iki kelimeyi ağzından çıkartıp söyleyemiyor. Çünkü beynini uyuşturmaktan başka bir şey yapmıyor. Bir de bu gibi bağımlılıklar var bu bölgelerde. Sizlere kampa illegal bir şekilde girdiğimi söylemiştim. Kampın içinde bir tane kardeşimi gördüm. Çocuklardan kurtulup hemen onunla konuşmaya başladım. Burada aynı zamanda bizim Türkiye Cumhuriyetimizin TİKA yani yardım kuruluşu var. Ben şu anda kamp 192'deyim. Burası çok büyük bir yer. O kadar büyük bir yer ki ben kamp 192'deyim. Türklerle buluşturabilirse gerçekten onu çok teşekkür edeceğimi söyledim. O da dedi ki kardeşim tabii ki dedi. Onlar dedi TİKA'nın kuruluşu dedi kamp 62'de dedi. O kadar büyük, o kadar çok fazla insan var ki burada yolunu bile kaybediyor. Neticede sağ olsun böyle bir İngilizce bilen kardeşim de geldi. Brother tell me your name. Haydar Ali. My name is Haydar Ali and human rights activist. Bu kardeşim hem aktivist aynı zamanda burada Rohingya kendisi de. You come from Myanmar also right? Yeah, I come from. You didn't have an ID card, passport. No. Kardeşimin hiçbir şekilde ne pasaportu ne kimliği hiçbir şekilde etnik kimliğe sahip değil. Kendisi fotoğrafır. Çok güzel fotoğraflar çekmiş.
I want to ask one question for you. How is feeling here? Because you didn't have any ID card, passport. Yes, you want to go Turishko. Yeah, but we feel we are there is no any kinds of freedom. If I want to do something, there is no space to do. Or if I want to play, or the children will want to play, but there is no any kinds of big place to play. Kardeşime sorduğum soru şuydu. Burada yaşıyorsun, nasıl hissediyorsun? Çünkü bir pasaportun, ne bileyim, bir kimliğin yok. Burada yani dedi, çocuklarla oynamak istediğimde bile ben kendim burada nasıl, yer yok dedi. Özgür hissetmiyorum kardeşim. Burada durum çok kötü dedi. Can you see the maktab? Yes. Learning It's possible. Arabic. Yes. Kardeşim şimdi beni bir tane yoldan geçerken, burası mektep, tamam mı? Medrese, yani dini eğitim alıyorlar. Selamünaleyküm abi, Tumu Kemanası. Okay. Yes. İçeri girdiğimde kardeşlerimin hepsi bir şey okumaya başladılar. Böyle neden böyle yaptılar açıkçası ben bilmiyorum. Bakın sizlere bir şey söylemek istiyorum. Böyle bir farklı kültürde hepsi bir anda okudu. Kur'an okuyorlar, yani farklı bir şey yok. Neticede çok farklı bir atmosfer var. Ben de hocama dedim ki, hocam dedim, bir tane kardeşimizin sadece orada Kur'an okuması mümkün mü dedim. Çünkü böyle okuyorlar dedim, yani herkes bağırıyor bir yandan. Dedim bu nasıl Kur'an okuma? Bu da böyle okumaların sebebinde mesela bu kardeşim okuyor ya, bağırıyorken o kardeşim dinliyormuş onu. O kardeşim ona geçiyor, ondan sonra hepsi bir şekilde böyle yaptığında sesli bir ortam oluştu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşim sağ olsun bizi bir mescidin içine getirdi. Orada mektepte Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. Gerçekten çok farklı bir atmosfer vardı içeride de, sizlere de bahsettiğim gibi. Hepsi bir anda Kur'an okuyordu. Sonrasında sağ olsun bizim için bir şey okudu. Gerçekten insanlar çok sıcakkanlı, cana yakın. Yani insanların özgürlüğünü ellerinden almışlar burada. Ve düşünebiliyor musunuz? Gerçekten insanlar hiçbir şey yapamıyorlar abi. Şehrin dışına çıkamıyor. Buradan dışarı çıkamıyor ya. Düşünsene, buradan dışarı çıkamadığını. Geldiğim yoldan geri çıkacağız oradan. Kardeşim beni bizim Türk Yardım Kuruluşumuzun olduğu yere götürecek. O kampın ismini söylemiştim. Burada birçok kamp var. Biz zaten 192'de miydik bilmiyorum. İnanılmaz fazla kamp sayısı var. Çünkü nüfus çok fazla. But this is not a gate also. Yeah. This one is I don't know. This one is the pool. The people who are not come outside the camp, but they Kardeşim de şimdi sorduğum soru, bakın neyin önünde duruyoruz. Burayı devlet gelmiş, tellemiş her yeri. Görüyorsunuz. İnsanlar burada, bu gördüğünüz hemen yolun dibinde, burası tamamen aynı yer. Kardeşim dedi bana, burayı insanlar kırdı. Çünkü dışarı gidip marketten falan bir şey almaları gerekiyor dedi. Kampın içinde yaşayan insanlar dışarı gitmek için burayı kestiklerini söyledi. to go to Cox's Bazar. We need some hole like this. This is not a legal hole. This is made by the Rohingya people. But we are going to Cox's Bazar by illegal way, not legal way. Yaklaşık buradan 35 kilometre gidebilmesi için kardeşimin illegal yollara başvurması gerekiyor. Aman Allah'ım, burası böyle bir. Okay, let's go. Şimdi kardeşim bizi o kampa götürecek. Bakalım yardım kuruluşumuzdaki insanlar orada mı? 38 kilometrelik, yaklaşık 40 kilometrelik yolu kardeşim gitmek istediğinde insanlara böyle bir şey yapıyorlar. Ne pasaport var, ne kimlik var, hiçbir şey yok. Kardeşim aynı zamanda aktivist, burada bir şeyler yapmaya çalışıyor bu durum için. Ama insanlar bağırsa ve kimse sesini duymuyor. Otelleri kesmelerinin sebepleri ise kardeşim sadece mesela dışarıya çıkıp kamp dışında bir şeyler satın almak istemiş. Çünkü ileride pazarlar var. Düşünsenize, insan pazardan gidip alışveriş yapmak istemez mi? İnsanların özgürlüğünü bu denli kısıtlamışlar. Bakın uzakta görünen köy, kılavuz istemez. Türk bayrağımızı gördük orada. Bakalım içeriye girebileceğiz mi? Bakın bizim ofisimiz orada, görüyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin, burada insanlara yardım ediyorlar. Bakalım içeride herhangi bir Türk var mı? Kardeşim aradı, birilerini sordu. Herhalde herhangi bir Türk yokmuş. Çünkü şu anda Ramazan. Ramazan, herkes oruç ve hava çok sıcak. O yüzden insanlar fazla dışarıda durmuyorlar. We need to take permission, right? Yeah, I take permission from the sectorist also, and we are visiting this camp also. Here is a recent fire accident here in this area.
Tikan'ın ofisine geldik, görüyorsunuz sağ olsun. Umarım bir türkü falan bulabiliriz burada. Size bir şeyler söyleyeyim. Bir yerden bir yere girmemiz için kesinlikle her yerden izin almamız gerekiyor. Sağ olsun kardeşim bizim için hallediyor. Yes, I think I found one Turkish guy. Burada insanlara gaz falan dağıtıyorlar. Çok inanılmaz bir şey. Allah'tan kardeşimi buldum da yardımcı oluyor. Yoksa bak 5 dakikalık ileriye geldik. O yüzden bizden kağıt istediler. Dediler ki giremezsiniz. Hayır. Sağ olsun kardeşim aktivist falan olduğundan burada sözü geçti. İçeriye geldik, maalesef herhangi bir Türk çalışanı bulamadım. Bakın burada akşam iftar için burada sular falan koymuşlar. Burada bu çadırı seriyorlar. Bilmiyorum eğer bir video bulabilir miyim. Burada Esen Sezen Kılıç falan diyor. Bunlar kim tam olarak benim hiçbir bilgim yok. Burada insanlara, çok fakir olan insanlara hep yardım veriyorlar. Zaten burada durumlar genel olarak çok iç açıcı olmadığı için, herkes çok fakir olduğu için insanlara Ramazan'da falan epey yardım etmek gerekiyor. Burada sağ olsunlar bir ton su falan getirmişler. Epey var galiba. Birçok insana yardım ediyorlar. Bilmenizi isterim. Bak benim kaçıncı ülkem. Çok zorlu ülkelere gittim açıkçası bence. Türk milleti var ya, gerçekten çok inanılmaz bir millet. Yani nerede fakir, nerede böyle yardıma ihtiyaç varsa hep oradalar. Gerçekten bak bunu söylerken çok duygulanıyorum. Ama Türk milleti daima orada. Gerçekten hepsine çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda ya bizler çok iyi insanlarız vallahi diyorum ya. Yardımın, mazlumun her zaman yanındayız gerçekten. Vatan olmadan gelecek olmaz. Vatan olmadan aşk olmaz. Vatan olmadan hiçbir şey olmaz aslanım. Türk müsünüz diye soruyor. Türküz deyince geleceğinizi biliyordum diyor. Elbap'taki de bizim geleceğimizi biliyor. Halep'teki de bizim geleceğimizi biliyor. Pakistan'daki de bizim geleceğimizi biliyor. Bizim geleceğimizi bilen milyonlar var. Görüyor musunuz? Burada öyle bir koku var ki size. Daha yine çok duygulandım, o yüzden bir kapattım, şöyle kendime geldim. Abi elde değil ya. Böyle var ya, bu kadar insanın böyle bir şeye terk edilmesi böyle elde değil yani. Çocukların hali falan, ayakkabı yok, şey yok falan, böyle inanılmaz. Türk çalışanı bulamadım maalesef şansıma. Benim de hep böyle şansım pek yaveri gitmiyor. Ya yurt dışında Türk konsoloslukları, ondan sonra ne bileyim böyle Türk kurumlarında hiçbir defa şansım yaveri gitmedi. Zaten çoğu gezginlerin de şeyi oluyor. Konsolosluklarla yurt dışında işi oluyor. Hiçbir şansı yaveri gitmiyorlar ve hep üzgün ayrılıyorlar. Bu yüzden de bu denede biraz biz kızgınız. Abi böyle de olmaz ki ya. Kardeşim biz burada yurt dışında geldiysek konsolosluğumuza, biz sizin misafiriniz. Aynı zamanda siz de orada misafirsiniz. Kardeşlerim görüyor musunuz? Hey brother. Böyle bir kamp 62 ziyaretimizden de ayrılıyoruz. Bakın orada polisler var, görüyor musunuz? Askerler var daha doğrusu. Bilin, askerler bir yerdeyse demek ki orada güvenliğe çok fazla ihtiyaç var. Yani herhangi bir şeyde askerler çok sert müdahale ediyor. Mesela polisler falan da var. Ama polislerle askerler çok farklı bir kademede. Bakın hep burada güvenli polisler değil, askerler sağırlıyor. Şimdi ise geri geldiğimiz kampa gidiyoruz. O kadar çok kamp var ki en tehlikeli kamp orada galiba kardeşimin dediği şeydi. Oradaki insanlar pek fazla dışarıdan gelen insanları sevmiyor. Oradaki insanlar kötü insanlar. Yani iyi insanlar ve kötü insanlar olduğu gibi burada da var tabii. Oradaki insanlar kötü insanlar dedi. Kamp 40'ta. Güvenlik çok had safhaymış. Yani oraya kesinlikle izinle falan da giremiyorsun. Kardeşimin söylediği buydu yani. Burada bazılarında Android telefon falan var, gerçekten var ya. Bangladeş Dhakka'nın Old Dhaka yerindeki insanlar daha fakirdi bazılarına göre. Burada gerçekten bazılarında Android telefon var. Çok şaşırtıcı bir durum. Aha vallahi adam vuracak. Abi burada eğitim sıkıntı olduğu için genel olarak çocukları... Hey. Genel olarak çocukları hep dayakla, gırbaçla akıllandırıyorlar. Hep gırbaç vuruyorlar çocuklara. Abi ne olacak eğitim olmadığı için. Ben mesela arkadaşım biriyle konuştum. Dediğim şey. Burada çocuklara hep vurduklarını gördüm susturmak için. Mesela çocuklar mesela daha yeni çok konuşurlardı. Değişik hareketleri yapıyorlardı. Mesela eğitimden dolayı, mesela ben daha önce de birkaç çocukla falan buluştum. Onlar eğitimden dolayı çok sessiz, çok uslu duruyorlardı. Ama bunlar eğitim olmadığı için gerçekten çok şımarıyorlar. Ve inanılmaz tuhaf sesler çıkartıyorlar. Burada da adamlar gırbaçla insanları akıllandırıyor. Çocuklar hakkında bir şey söyleyeyim. Çocukların var ya, çoğu yerlerinde hep yaralar var, böyle yara bezler.
Neden dolayı diye sorarsanız burada duş, su imkanı çok sıkıntı. Muhtemelen ondan olabilir. Oğlum kocaman çocuksun lan. Bak kocaman çocuk olmasına rağmen çocukların yani büyük bir vücutlarında yara var. Gerçekten neyden dolayı diye sorarsanız su imkanı çok düşük. Burada inanılmaz hastalık var. Ben İstanbul'da genel sağlık merkezinde aşı olmaya gittiğimde doktorun dediği şeydi. Sen Coxbazar'a gideceksin bu bölgeye çünkü burada inanılmaz bir hastalık var. Bakın pisliği misliği görebiliyor musunuz gerçekten? Bu ne suyu bilmiyorum da. Aman Allah'ım ya. Rohingyalı insanları gördünüz. Bunların hepsi mülteci. Gerçekten temel ihtiyaç birçok şeyleri var. Yani gerek yemek gerek iftarlık malzemeleri Ramazan'da bugün gerçekten bu aylar da çok önemli. Neticede Samet abim de yani aynı zamanda kendisi Türk. Merhaba. Polonya'dan gelmiş kendisi. Sağ olsun neticede bir yardım gerçekleştirdi burada ve aynı zamanda ben de birçok bir şeyler yapmaya çalışıyorum bu insanlar için. Buradaki insanlara böyle bir şey ulaştırdığım için gerçekten çok mutluyum. Sizlere de söylemek isterim. Burada da bir lokal pazar vardı. Şimdi pazardayız. Sağ olsun böyle bir şeyler yapıyorlar. Bu kardeşim yardımcı oluyor bize. Bilmiyorum neler alıyor bir şeyler. Bu gördüğünüz pirincin kilosu size ben söyleyeyim 120 taka yani 1 dolara tekabül ediyor. Temel ihtiyaç pirinç yani 1 kilo pirinci insan bence 2 gün yiyebilir. Benden daha iyi bilenler vardır ama burada insanlar biraz kalabalık aileye sahip. 1 dolar. 1 dolara 1 kilo pirinç alabiliyorsun. Bu ülkede ekonomik durum bu şekilde. İnsanların hayatları ve yaşantıları gerçekten çok bambaşka. Okay, you just, it's open right, this is egg. Pirinç var. Kardeşimin bir tane aldığı paket bu şekilde. Bizim için hazırladığı paket. Bakın sizlere şimdi bir temel ihtiyacım. Burada mesela bir ailenin temel ihtiyacını aldı kardeşim. Burada ne kadara yardım edebilirsiniz veya ne kadar tutar size göstereyim. Bakın bu gördüğünüz olur da yani bu insanlara yardım etmek isteyenler olursa bu gördüğünüz how much brother? 100. Bu gördüğünüz 100 taka 1 dolar. Bu gördüğünüz 1 dolar. Aynı zamanda this is 100 right? Bu gördüğünüz böyle bir şey. 100. Nohut. Bu da yağ gibi bir şey. İşte gördünüz yaklaşık 4 dolara bir ailenin temel ihtiyacını alabiliyorsun. Daha geliyor burada. Pilav falan da koyacak. Neticede 4 dolara bir ailenin yardımını karşılayabiliyorsun burada kampta. Dünyanın en çok zulme uğrayan insanları, Arakanlı Müslümanlar, buradaki insanlara Rohingyalar diyorlar. Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi. Buradaki insanlar Myanmar'ın Arakan bölgesinden çıkıp gelmişler. Katliamdan dolayı aileleri öldürülmüş, katledilmiş, eziyet edilmiş, yakılmış, evleri, binaları her yere ateşe verilmiş. Bu gördüğünüz yer dünyanın açık hava hapishanesi. Dünyanın en büyük kampı değil. Burası telleri falan görüyorsunuz. Burada insanlar 4 milyona yakın. İlk geldiklerinde yaklaşık 963 bin insan buraya göç etmiş. Daha doğrusu göç ettirilmek zorunda kalmış. Çünkü ordu bunların hepsini etnik temizlik yapmak istiyormuş. Etnik temizlik ne demek size ben basitçe anlatayım. Yani tamamen bir Türklerin yok olmasını isteyen insanlar var bu dünyada. Yani böyle bir şey mümkün olabilir mi? Bu insanlar Rohingyaların yok olmasını istemişler ve onları katletmişler. Neticede bugünkü seyahatimde Rohingyaların olduğu yere seyahat ettim. Burada mülteci kampında yaklaşık 4 milyon veya belli olmayan sayılara göre 5 milyona yakın insan yaşıyor. Hiçbir şekilde kimlikleri ve pasaportları yok. İzlediğiniz görüntüler umarım sizlere bir şeyler hissettirebilmiştir. Ben stajyer Seyyah. Elimden geldiğince dünyayı gezmeye ve sizlere göstermeye çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Videoların devamı gelsin diyorsanız beğenmeyi unutmayın. Allah hafız.